Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzda sizin de aslında merak ettiğiniz şu kramp meselesini tartışacağız. Yahu bu kas krampı nedir? Bazı durumlarda ayağa kalktığınızda girebilir, bazı durumlarda gece yatarken bir anda bacağınız kasılabilir. Bu kramplar neden kaynaklanıyor? Neden bu kadar ağrılı? İğne mi batıralım, kıl mı çekelim, nasıl çözelim bu krampları? Ya da ilerleyen dönemde bu krampların çözümü ne? Magnezyum kullanın diyorlar ya da çeşitli takviyelerden bahsediyorlar. Peki biz ne yapalım sorularının cevabını oluşturacak. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi bu kas krampı neymiş, neden bu kadar ağrı yaşatıyormuş, nasıl çözebiliriz? Hemen videomuza giriş yapalım. Kas krampı dediğimiz şey aslında kaslarda ani ve istemsiz kasılmalara verilen isim. Bazen bu gece yattığınızda olabilir. Özellikle bacak kasları etkilenime çok müsait olduğu için sizi uyandıracak kadar sanki böyle bıçak saplanması gibi tarifleyebileceğiniz hislerle karşınıza çıkabilir. Tabii en sık ön arka bacak kas grubu, baldır grubu çok sık ve maalesef çok sancılı. Bununla birlikte aslında mide krampları sırtınızda, omzunuzda, kolunuzda, kol kasınızda da kramplar meydana gelebilir. Bu meydana gelme sırasında aslında bir mekanizma olması gerekiyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalara baktıklarında maalesef kas krampının temel bir mekanizması yok. Bu ne demek? Aslında birçok sebebe bağlı olabilir. Dolayısıyla aklımıza gelecek bir diğer soru şu olmalı: kas krampları neden bende oluşuyor? Şimdi temel mekanizma her ne kadar yok desek de bu kas kramplarının oluşmasının altında yatan şey bizim kasılan kasımızın gevşeyememesi. Bunun için iki farklı şey düşünebiliriz. Birincisi, normalde kasılan kasımız gevşiyordu ve bunu beyin kontrolünde yapıyordu. Neden şimdi kasılan kas gevşeyemiyor? Yani belki de beyinden oraya giden sinyallerde bir aksama var. Bir yerlerde bu aksama gerçekleşiyor. Eğer bu bacak kasınızdaysa neden bacak kasınıza kramp giriyor ve nerede bu aksaklık meydana geliyor? Bunun çözülmesi gerekebilir. Bunun yanı sıra biz fizyoterapistleri ilgilendiren kısma baktığımda özellikle fıtık hastalarında ayağa kalktıkları anda, yürümeye başladıkları anda çok şiddetli kas kasılmaları ya da kramp dediğimiz mekanizma meydana gelebiliyor. Bunun nedeni aslında özellikle fıtığın, taşmış fıtığın diyelim, yanındaki sinir dokulara basısıyla birlikte oradaki iletim kaybı. Yani aslında ilk söylediğim mekanizmaya dönecek olursak krampla ilgili mekanizma net olmasa da birinci sorun beyin ya da inervasyonunun yani kasılma emrinin verileceği merkezlerde bir aksaklık meydana geliyor. Bu aksaklığın nerede olduğunun bulunması gerekiyor. İkinci bir mekanizmadan bahsedecek olursak da bazı durumlarda aslında biz o bölgedeki kası tam gevşemesine izin vermeden bazı metabolik sebepler dolayısıyla izin vermeden sürekli kasıyorsak da bu kasılmalar üst üste binerek ilerleyen dönemde gevşeyememe ya da bu şekilde kramp problemini bizim karşımıza çıkarabilir. Metabolik problemlerden kastım ne benim? Bazı durumlarda kasta gevşemeyi sağlayacak bazı mineraller eksik olabilir. Neden bahsediyorum? Evet, hepinizin çok iyi bildiği ve kramplarla da ilişkili olduğunu düşündüğünüz magnezyum minerali. Magnezyum minerali vücudumuzda 300'den fazla biyokimyasal tepkimeye giriyor. Eğer daha önce kas krampı problemini deneyimlediyseniz magnezyum eksikliğinin özellikle kramp oluşmasında çok suçlandığını bilirsiniz. Evet, yapılan çalışmalara baktığımızda aslında kas kramplarıyla mücadele eden bir grup insanda da magnezyum gibi bazı minerallerin eksik olduğu bulunmuş. Dolayısıyla genel olarak bir özet geçecek olursak eğer sizde bu istemsiz kasılmalar meydana geliyorsa bunun altında yatan mekanizmayı biraz olsun araştırmamız gerekiyor. Eğer bacaklarınızda bu kramplar çok meydana geliyorsa bir bakmanız lazım. Acaba o bölgede bir dolaşımsal problem mi var? İkinci bakmanız gereken şey metabolik bir eksiklik mi var? Üçüncü bakmanız gereken şey ne? Gün içerisinde çok fazla yoruluyor musunuz? Çok fazla sabit bir şekilde ayakta kalıyor musunuz? Bazı durumlarda aslında o bölgedeki kasların sürekli yorulması o bölgede artık nasıl söylesek tükenmişlik cevabı oluşturabilir. Bu cevap da bize kas krampı olarak geri dönebilir. Yani demek istediğim, eğer gün içerisinde çok hareketsiz kalıp ayakta da duruyorsanız bacaklarınızda gece kramp görülme olasılığı var. Peki diğer faktör ne olabilir? Eğer yeterince su içmiyorsanız ve vücudunuzdaki elektrolit dengesi bozulduysa da yine kas krampları meydana gelebilir. Çünkü elektrolitler kasların kasılması ve bununla birlikte de gevşemesinden sorumlu maddeler. Dolayısıyla siz çok fazla terliyorsunuz ama su içmiyorsunuz. Ya da onunla birlikte bazı takviye edici gıdaları alamıyorsunuz. Yine az önceki söylediğim metabolik eksiklik oluşarak sizde kas kramplarına neden olabilir.
Bunun dışında bir diğer madde de şu. Bazı durumlarda da aslında siz çok iyi takviye gıda alıyorsunuz, çok beslenmenize dikkat ediyorsunuz, su içiyorsunuz ama yine de kas krampı meydana geliyor. Bunun nedeni de aslında kas iskelet sistemindeki problemleriniz olabilir. Az önceki söylediğim gibi eğer fıtık gibi sinire direkt bası oluşturacak bir probleminiz varsa da kas kramplarının önüne geçebilmek için öncelikle bu problemi çözmeniz gerekir. Ve son olarak eğer maraton koşucusuysanız, bisiklet sürüyorsanız, çok uzun saatler antrenman yapmanızı gerektirecek bir spor dalıyla uğraşıyorsanız maalesef kaslar gevşeyebilmek için çok fazla vakit bulamıyor ve size akşam, gece, belki de antrenmandan direkt sonra kas krampı olarak geri dönüş yapıyor. Peki biz bütün bu saydıklarımın yanı sıra kas kramplarını çözmek için ne yapmalıyız? Öncelikle size vereceğim püf nokta şu. Bu iğne batırma, kıl çekme gibi reaksiyonlar biraz eskide kaldı. Ve de şöyle düşünün, geceleyin bir anda bacağınızda bir kasılmayla uyandınız. İğne mi bulacaksınız? Ya oradan işte bir şeyler tutup çekmeye mi çalışacaksınız? Artık bu çok geride kaldı dediğim gibi. Sizden yapmanızı istediğim çok kolay bir germe egzersizi var. Gece uyandığınız ani bir kasılmayla yapacağınız şey çok basit. Burada da gösterdiğim gibi hemen oturma pozisyonuna geleceksiniz. Ayak parmaklarınızı tutup kendinize doğru çekmeye çalışacaksınız. Aslında gece siz kalktığınızda bu germe egzersizi çok ağrılıymış gibi düşünseniz de bu egzersizi yapmak aslında hiç ağrılı değil. Sadece kaslarınız aniden kasıldığı için yaptığınızda sanki zarar verecekmiş gibi bir bilinç oluşuyor. Lütfen hiç korkmayın. Bu baldır kasınızda kramp oluştuysa yapabileceğiniz en kolay şey ve geceleyin de genellikle baldır kaslarını vuran kramplar oluşur. Bu germe egzersizi o bölgenin aslında kısalan kaslarını biraz olsun uzatarak sizin gevşemenize fayda sağlayacak. Burada 15-20 saniye tutabilirseniz o bölgedeki gevşemeyi zaten hissetmeye başlayacaksınız. Sonra gösterdiğim gibi biraz gevşek bırakıp tekrar parmakları kendinize doğru çekerek tekrar germe uygulayın. Bunu zaten krampın etkisi biraz olsun azalmaya başlayacak. 3-4 set halinde. Eğer çok fayda sağlıyorsa ve iyi hissediyorsanız da 5-6 set. Belki de krampın etkisi tamamen ortadan kalkana kadar yapabilirsiniz. Peki bunun yanı sıra geceyi bu şekilde hallettiniz. Ayağa kalktınız, gündüz oldu. İlk adımınızı attığınızda orada bir yoğunluk, ağrı hissettiniz. Daha önce bu durumlarla karşılaştıysanız zaten doktora başvurmuşsunuzdur ve ağrı kesici, kas gevşetici size bir ilaç vermiş olabilir. Böyle durumlarda doktorunuzun tavsiyesiyle bu ilaçları kullanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi o kas kasılması sırasında eğer kas kasılması uzarsa yani krampın süresi uzarsa o bölge istediği kanı alamayacak ve o bölgede maalesef hafif bir hasar oluşacak diyebiliriz. Bu hasarı en aza indirebilmek için birkaç günün geçmesi gerekiyor ve bu birkaç günde ağrılı geçebilir. Bu ağrıyı en aza indirebilmek için doktorunuzun tavsiye ettiği ilacı kullanmakta fayda var. Peki diğer bir kas krampı durumu ne? Az önceki söylediğim gibi gün içerisinde aniden kas krampları meydana geliyor olabilir. Bu durumda yapmanız gereken de eğer imkanınız varsa hemen bir yerden buz torbası bulup yaklaşık bir 15 dakikalık buz uygulaması yapmanız. Çünkü yine çalışmalara baktığımızda o bölgeye yapılan buz uygulamalarının kas krampı üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiş. Gün içerisinde bir de az sonra göstereceğim germe egzersizini aklınıza geldikçe uygularsanız bu kas kramplarını genel olarak önleme şansınız var. Bunun yanı sıra her şeyi yaptınız ama kas krampları sürekli devam ediyor. Eğer dediğim gibi kas iskelet sistemi probleminiz varsa onun çözümüne odaklanmalı. Eğer magnezyum eksikliğiniz varsa ki bunu test etmek çok kolay. Aile hekiminize danışarak bu konuda bilgi alabilirsiniz. Aile hekiminize danıştınız, magnezyum kullanımına başladınız. Erken dönemde gerçekten magnezyum kas kramplarını çözmekte çok etkili olabilir. Ve belki de bu kadar yaşadığınız ağrıyı bir anda magnezyum takviyesiyle çözebilirsiniz. Onun dışında gün içerisinde de susuz kalmamaya ya da eğer çok fazla terliyorsanız bu kaybettiğiniz elektrolitleri bir şekilde almaya özen göstererek ilerleyen dönemdeki kas kramplarını engelleyebilirsiniz. Şimdi size eğer sürekli bacağınıza kramp giriyorsa yapabileceğiniz uygulamayı göstereceğim. Çok basit. Bu uygulamayı gün içerisinde periyotlara bölerseniz yani sabah, öğle, akşam gibi kasın sürekli uzamasını ve kısalmasını ona hatırlatırsanız kas krampı probleminin önüne geçebilirsiniz. Sizden gün içerisinde yapmanızı istediğim çok basit 2 egzersiz var. Bu egzersizlerdeki amacımız aslında eğer bu bölgelere kramp giriyorsa ve çok canınızı yakıyorsa hem o bölgelerin biraz dolaşımını artırabilmek hem de o bölgedeki kaslara şu mesajı verebilmek. Lütfen hem kasılın hem de gevşeyin. Uzun vadede bu 2 egzersiz gerçekten size fayda sağlayacaktır. Bu şekilde ellerinizden destek alarak ya da sırtınızı bir yere yaslayarak İş yerindeyseniz oturarak uygulayabilirsiniz.
Bir parmak ucunu kendimize doğru çekip diğerini ileriye doğru ittireceğimiz ayak bileği pompalama egzersizi olacak. Bu şekilde pompalama egzersizi dediğim gibi o bölgenin dolaşımını artıracak. Hem de bu krampların oluşturduğu hasarı en aza indirecek. Sizden istediğim 30 defa ayak bileklerinizi bu şekilde hareket ettirmeniz. İkinci ve çok kolay yapacağınız şey de bir germe egzersizi olacak. İsterseniz bir çarşaf alın, isterseniz bir lastik alın. Artık elinize ne geliyorsa alabilirsiniz. Bu şekilde ayak tabanımdan biraz daha böyle parmaklara doğru olan kısma bu şekilde elimde benim havlu vardı. Havluyu yerleştirdim. Ve parmak ucunu iyice kendime doğru çekiyorum. Zaten bu bölgede şurada işaretlediğim alandaki gerginliği çok rahat hissedeceksiniz. Ve özellikle kas krampı yaşayan insanlar o bölgedeki tokluk hissinden çok müzdaripler biliyorum. Bu germe egzersizi o bölgeyi açarak sizi böyle biraz rahatlatacak, biraz keyiflendirecek diyebilirim. 15-20 saniye boyunca bu pozisyonda bekleyip, gevşek bırakıp, bir 5-6 saniye gevşek pozisyonda bekleyip, sonra tekrar ayak parmaklarını kendimize doğru çekerek germeyi uygulamanızı istiyorum. Bu kadar basit 2 egzersiz. Dediğim gibi eğer gün içerisinde paylaştırarak yaparsanız faydasını çok kısa zamanda görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Unutmayın ki kas krampları sürekli tekrar ederse o bölgede hasar oluşma olasılığı var. Dolayısıyla eğer erkenden önlem alma şansınız varsa sizin için harika olur. Videomla ilgili herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan ulaştırabilir ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.